Birlikte bir yolculuğa da çıkıyoruz. Bileti alırken çok küçük bir detayı atlamışız arkadaşlar. Gözümüzden kaçmış. O da İstanbul Havalimanı'ndaki bekleme süren. 7 saat boyunca buradayım. Birlikte 7 saat boyunca havalimanını gezeceğiz ve dinleneceğiz. Daha doğrusu benim için 7 saat, sizin için birkaç saniye. Çok tehlikeli. Ben en iyisi bir an önce bir yerde durup sağlıklı sandviçimi yiyeyim. Evet, şimdi bir yere oturdum, artık konuşabiliriz. Bu sefer 3 aylığına Erasmus staja gidiyorum İspanya, Bilbao'ya. Bir önceki Erasmus'umda 4 kişilik bir evde 6 ay boyunca kalmıştım. Bu sefer bir aileyle birlikte 3 ay boyunca kalacağım. Evi tutmadan önce ev sahipleriyle birlikte görüntülü konuştuk. O yüzden çok endişeli değilim. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Ama eve yerleşene kadar da çok az da olsa bir belirsizlikten kaynaklanan gerginlik var hala üstümde. Bazen dolandırılma olayları olabiliyor. Umarım öyle bir şey yaşamam. Çünkü evim çok güzel bir konumda ve konumuna göre biraz ucuz kalıyor aslında. Ama sanmıyorum hani öyle bir şey olacağını. İnşallah olmaz. Bu sefer hibem 2 aylık olarak ödenecek. Ben 3 ay kalacağım. O yüzden 2 aylık hibemi 3 aya bölmem gerekecek. Erasmus stajının hibesi Erasmus öğrenim hibelerine göre biraz daha yüksek. Ama ev fiyatları da aynı şekilde biraz daha yüksek olduğu için neredeyse aynı kapıya çıkıyorlar. Geçen sene itibariyle sanırım seyahat bursu olarak yeni bir hibe daha eklenmiş. Bu beni mutlu etti açıkçası çünkü hibe yetmiyor gerçekten. Ama bunlar başka bir videonun konusu. Bugün birlikte Bilbao'ya gidiyoruz.
Ben şimdi buradaymışım. Buraya gideceğim. Asansör için de para ödedim galiba. Umarım asansör için para ödememişimdir. Ah be, eve gitsem. Eğer bindiğiniz metro hattından bir asansöre biniyorsanız 59 cent kesiyormuş. Ama başka bir hattan aktarmalı şekilde yapıyorsanız 70 cent kesiyormuş asansörlerde. Bir an asansör için 4 euro verdim sandım, çok korktum. Geriye evimin yakındaki katedrali bulmak kaldı. Geldim mi? Geldim. Ev sahibim şimdi beni almaya geliyor. Ev sahibime ve iş yerime de lokum getirdim. Umarım beğenirler. Şimdi odama geldim. Can çekişe çekişe de olsa apartmanda asansör yok. Ve 30 kiloluk bavulumu ev sahibim benimle birlikte taşıdı. Çok tatlı bir kadın. Gerçekten çok mutlu oldum yani. Zaten görüntülü konuştuğumuzda da çok tatlı görünüyordu ama bireysel yüz yüze tanışınca çok daha tatlı bir kadın olduğunu öğrendim. O yüzden şu an mutluyum. Güzelce yerleşeceğim. Ev de çok güzel. Eve girene kadar içimde bir gerginlik vardı. O belirsizliğin verdiği rahatsızlık vardı. Şu an çok rahatım. Direkt dışarı çıkmayı bekliyorum yani. Yerleşip dışarı çıkacağım. Önce biraz uyuyacağım tabii. Size odamı göstereyim. Burada yatağım var. Dolabım. Çarşaf falan alma demişti ama ben yine de almıştım. Ama çarşaflarım hazır bir şekilde beni bekliyormuş. Havlularım var burada. Ayakkabı koymak için küçük bir dolap. Kapım. Burada bir tane masam var. Burada da pencerem var. Karşıdan da biri el sallarmış. Çok korkarım. Hemen evi de göstereyim. Burası giriş. Karşıda ev sahibimin yatak odası var. Burası mutfağımız. İhtiyacım olan her şey var. Bulaşık makinesi de var. O yüzden geçen Erasmus'umda aldığım gibi tabak çatal almayı düşünmüyorum. Burada da ortadaki bölme benim olacak. Şu an getirdiğim yemek kapları, tarhana çorbası, yulafları falan koydum. Bulaşık makinesi olması gerçekten beni mutlu etti. Elde yıkamak çok zor oluyor. Çamaşır makinesi de var. Musluk suyu da içilebiliyormuş. O da güzel oldu. Burada da buzdolabı var. Üstteki 2 bölme benim olacak. Mutfağın karşısında da lavabo var. Sağda bir lavabo var. Solda da küçük lavabo var. Soldaki böyle. Sağdaki de böyle. Eve her şey dahil 380 euroya tuttum. Bir tane daha seçeneğim vardı daha ucuza ama o biraz ıssız bir yerde kalıyordu. Burası daha merkeziydi. O yüzden burayı seçtim. Burası da salonumuz. İyi ki de burayı seçmişim.
Kıyafetlerimin renkliliği gerçekten gözlerimi alıyor. Bu arada şu ana kadar yaptığım seyahatlerden edindiğim deneyimlere göre bir valiz listesi hazırladım. İlk seyahatime giderken bu konuda çok kararsızdım ve uzun süre araştırma yapmıştım. O yüzden belki listem benim gibi kararsız olanlara yardımcı olur diye paylaşmak istedim. Bu listede her mevsimde ihtiyaç duyabileceğim minimum düzeydeki en önemli eşyalar var. Seyahat türüme göre bu listeden gerekli olanları seçip valizimi öyle hazırlıyorum. Böylece hiçbir şey unutmadan daha pratik bir şekilde hazırlanabiliyorum. İlaçlar kısmı belki size biraz fazla görünebilir ama hiç bilmediğim bir yerde hastaneyle uğraşmaktansa küçük bir eczane gibi gezmeyi tercih ediyorum. Ayrıca eğer Erasmus ya da Work and Travel gibi uzun bir yolculuğa çıkacaksam olabildiğince gözden çıkarabileceğim eşyaları alıyorum. Eski yastık kılıfları, gerektiğinde atılabilecek çarşaflar, pijamalar gibi. Bir de giderken dönüşte tükenecekleri için valizde yer açacak şampuan, sabun, yiyecek vesaire de alıyorum. Öğrenciler için genelde 40 kilo valiz hakkı oluyor. Yine de valizi taşıyacağınızı da unutmadan doldurun tabii. Bir de kesinlikle yanınıza bir tane el kantarı alın. Böylece nerede olursanız olun valizinizin kaç kilo olduğunu kolayca ölçebilirsiniz. Valizinize koyacağınız akabilecek şeylerin ağzını da bu şekilde kapatmanızı öneririm. Yoksa felaket oluyor. Son olarak beni ilk Erasmus videomdan beri takip edenler bilir. Arkadaşlar hipotermi geçirmek istemiyorsanız yanınıza bir tane termofor alın. Bu sincap, tanıştırayım. Sincap'a benzediği için ismini sincap koydum. Bolonya'dan almıştım ve kendisi beni hipotermi geçirmekten kurtardı. O yüzden yanınıza bir tane termofor alın. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Buraları yarın sabah daha detaylı şekilde çekeceğim.